Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ekmek sacı aldım. Onunla yufka ekmek yapacağım. Siz de bu yufka ekmeği yaparak dondurucunuzu doldurup Ramazan'da rahat edebilirsiniz. Kebap türü yemeklerde dürüm yaparak veya bolca börek yaparak kullanabilirsiniz. Yufka ekmek tatlısı yapabilirsiniz. Israrla yapmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz fazla uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 6 bardak unu aldım. Üzerine bir tepeleme dolu tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu unun içerisine elimle bir karıştırdıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıp 3 bardak suyu ilave ederek hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurup kıvam aldırıyorum arkadaşlar. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak yufkalarımız da o kadar güzel açılır. O yüzden güzelce yoğuralım. Şimdi ben hamuru yoğurduktan sonra beze yapacağım hepsini. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı bu şekilde. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur oldu. Hepsini bezeleyip bir kenara alıp açma işlemine geçeceğim. Şimdi ilk bezemi açarak başlıyorum. Altına ve üzerine birazcık un alıyorum. Daha sonra yufkamı ince bir şekilde açıyorum. Bu yufkaları yeni aldığım sacda yapacağım arkadaşlar. Ramazana hazırlık olarak yapıyorum. Önceden yapıp dondurucumuzu doldurduğumuz zaman bizim için rahatlık olur. İstediğimiz zaman da çıkartıp kullanabiliriz. Siz de bol bol yapıp dondurucunuza doldurun veya kuru bir şekilde koyabilirsiniz. Eğer dondurucunuzda yer yoksa kuru şekilde de saklayabilirsiniz. Ben dondurucuya koyacağım. İsteğinize göre siz de nasıl istiyorsanız öyle saklayabilirsiniz. İnce bir şekilde açıyorum. İnce açtığımız zaman sonra çıkarınca börek yaparken daha güzel oluyor. Elimizden geldiği kadar ince açmaya gayret gösterelim. Bu yaptığım yufkaları Ramazan'da börek çeşitlerinde kullanıyorum. İstediğim iç harcını kullanarak kol böreği şeklinde veya sigara böreği şeklinde ya da yufka ekmek tatlısı olarak kullanabilirsiniz. Veya kebap türü yemeklerde dürüm olarak kullanabilirsiniz. İnceliği de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi pişirmeye geçelim. Ocağımızın altını harlı bir şekilde açıp hızlı hızlı çevirerek pişirip hemen poşet içerisine alırsak yumuşak olarak hemen kullanabiliriz. Yavaş yavaş çevire çevire pişirirsek de sacın üzerinde kuruyor. Bu şekilde de kuru yufka oluyor. Böyle de 2 ay bir süre gibi saklayabiliriz. Üzerini kapatıp yani dondurucuya falan koymadan dışarıda saklayabiliriz. Eğer dondurucunuzda yer varsa ıslatarak bir dondurucu poşetine koyup bu şekilde de saklayabilirsiniz. Dondurucuda da yani 2 ay bir süre saklayabilirsiniz. Çıkardığınızda da aynı yumuşaklığında ve aynı tazeliğinde oluyor. Bol bol yaptığımız zaman Ramazan'da da rahat ederiz.
Hepsini bu şekilde pişiriyorum ve bir kenara alıyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa da yorum kısmından yazabilirsiniz bana. Sayfamda da birçok çeşitli ekmek videoları var arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Bakın hepsini bu şekilde yaptım. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. İncecik de açtım. Çıkardığım zaman istediğim börekte kullanabilirim. Bakın şimdi takır takır kuru bir yufka ekmek oldu. Ama ben bunu ıslatacağım. Islattığımı da sizlere göstereceğim şimdi nasıl ıslattığımı. Evinizde fısfıslı bir şişe varsa onunla ıslatabilirsiniz. Yoksa da kasenin içerisine su alıp elinizle kenarlarına doğru serpiştirerek birazcık da ortasına serpiştirerek ıslatabilirsiniz. Ben bu şekilde ıslatıyorum. Hepsini ıslattıktan sonra üzerine bir bez kapatıp 15-20 dakika beklettiğimde yumuşacık oluyor. Böyle azar azar serpiyorum üzerine suyu. Bakın yumuşacık oldu. Çekim yaptığım için hatta ben çok az beklettim. Yumuşaklığını da sizlere bir göstereyim. Bakın yumuşacık oldu. Az önce takır takır bir ekmekti. Şimdi yumuşacık oldu ıslatınca. Bu şekilde katlayıp poşetlere alıyorum. Sizlerin de bol bol yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel rahatlık oluyor. Hemen istediğinizde çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Yufka ekmek fiyatları gerçekten çok yüksek. Siz de evinizde bunu yapabilirsiniz. Aile bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. ...18-19 tane ekmek oldu. Bakın yumuşacık, harika bir ekmek oldu arkadaşlar. Poşetleri alıp dondurucuya kaldıracağım. Dondurucuya koyduğumuz zaman düz bir şekilde koyalım. Buz tuttuğu için yamuk yumuk koyarsak kırılma olabilir. Böyle düz bir zemine koyalım. Çıkardığımızda zaten yumuşacık oluyor. Tekrar ıslatmanıza gerek kalmıyor. Tarifimin ve videomun sonuna geldim arkadaşlar. Başka güzel tariflerde ve başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.